Bir ordu nasıl olur da deve kuşlarına karşı açtığı savaşı kaybeder? Üstelik makineli tüfekler, askeri taktikler ve hatta araçlar kullandıkları halde. Bu olay tarihin en ilginç olaylarından biri olabilir. Ama tek ilginç olay bu değil. Her ne kadar tarihi büyük zaferler, unutulmaz liderler ve dönüm noktası olan olaylarla hatırlasak da aslında tarih sandığımızdan çok daha tuhaf ve şaşırtıcı olaylarla doludur. Ölülerin yargılanmasından gülme salgınına, işte karşınızda tarihin 5 absürt olayı. Avustralya ordusu ile emular arasında yapılan bu savaşı anlatmadan önce gelin emuları biraz yakından tanıyalım. Koşucu deve kuşu da denilen emular, Avustralya'da yaşayan bir kuş türüdür. Uzun bir boyna ve uzun bacaklara sahip olan bu kuşlar, aynı zamanda oldukça yumuşak bir tüy yapısına sahiptirler. Boyları neredeyse 2 metreye kadar ulaşabilen emular, her ne kadar uçamasalar da uzun mesafeleri yürüyebilir ve gerektiğinde saatte 50 kilometre hızla koşabilirler. Peki ne oldu da Avustralya ordusu bu kuşlara savaş açtı? Avustralya hükümeti, 1. Dünya Savaşı'nın ardından savaşta görev alan çok sayıda gaziye çiftçilik yapmaları için toprak vermişti. Bu topraklar genellikle Avusturya'nın batısında yer alan, tarım için elverişli fakat henüz tarım yapılmayan arazilerdi. Arazilerini düzenleyip ekmeye başlayan çiftçiler, 20.000 emunun arazilerine akın etmesiyle büyük bir sürpriz yaşadılar. Aslında bu durum, emular için de bir sürprizdi. Emular, üreme mevsimlerinden sonra düzenli olarak iç bölgelerden kıyıya doğru göç ederlerdi. O yılki göçlerinde Avustralyalı çiftçiler tarafından temizlenen arazi ve ek su kaynaklarını gördüklerinde, ekili arazilerin kendileri için iyi bir yaşam alanı olduğunu gördüler ve çiftlik arazilerine girmeye başladılar. Buradaki ekinleri tüketip bozmaya başlayan emular, çitlerde de büyük boşluklar açtılar ve tavşanların girip zararın artmasına sebep oldular. Bunun üzerine eski asker olan çiftçiler Avustralya hükümetine başvurarak yardım istediler. Avustralya hükümeti ise tarım arazilerine zarar veren emulara karşı savaş ilan etti. Ancak ordunun makineli tüfekleri, hızlı ve çevik emular karşısında hiçbir işe yaramayacaktı. İlk saldırılarda yaklaşık 2500 mermi kullanan Avustralyalı askerler, buna karşılık sadece 50 emu vurabilmişlerdi. Devam eden saldırılarda da istenilen sonuçlar alınamayınca bu savaş emuların zaferiyle sonuçlandı ve ordu geri çekilmek zorunda kaldı. Eğer yaz aylarında Boston sokaklarında dolaşırsanız burnunuza şeker pekmezi kokusu gelebilir. Fakat bu kokunun sebebi yakınlarda bir şeker fabrikası değil de 100 yıl önce yaşanmış tuhaf bir olay. 15 Ocak 1919 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin başkenti olan Boston'da içerisinde 2 milyon galondan fazla, yani yaklaşık 7 milyon litre pekmez bulunan dev bir dökme demir tank patladı ve tankın içerisindeki tüm pekmez Boston sokaklarına saçıldı. Oluşan pekmez dalgasının yüksekliği 5 metreye kadar ulaşmıştı ve yaklaşık saatte 56 kilometre hızla ilerliyordu. Yaşanan bu olay sonucu 21 kişi yaşamını yitirirken 150 kişi de yaralandı. Pekmez seli, birçok ev ve iş yerinin yıkılmasına sebep olurken tankın devrilmesiyle üzerinden tren geçen bir köprü de kısmen yıkıldı. Yaklaşık 6 ay süren temizlik çalışmasına rağmen sokaklar uzun süre kahverengi renkte kaldı. Bu olaydan sonraki her sıcak yaz gününde Boston sokaklarında hala şeker pekmezi koktuğu söyleniyor. ...897 yılında Papa Formosus'un yargılanmasına karar verilmişti. Bunda ilginç olan bir şey yok diye düşünebilirsiniz. Ancak bu olay gerçekleştiğinde Formosus öleli 8 ay olmuştu. Yani yargılanacak olan Formosus'un cesediydi. O yıllarda mevcut Papa, 6. Bonifacius'un halefi, 6. Stephanus, eski Papa'yı yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyor, ölmüş olmasının yargılanmasına mani olamayacağını düşünüyordu. Yoğun tartışmalar sonunda nihayet Papa Formosos'un ölümünden 8 ay sonra yargılanmasına karar verildi. Eski Papa'nın mezarı açıldıktan sonra cesedi çıkarıldı ve papalık kıyafetleri giydirildi. Eski tahtına oturtularak kalabalık bir duruşmada yargılanmasına başlandı.
Papa 6. Stefanus, eski papanın ahlaksız olduğunu ileri sürdü. Ayrıca onu yalan yere yemin etmekle, papalığa yasa dışı yollarla katılmakla ve aynı anda birden fazla piskoposluğa yasa dışı bir şekilde başkanlık etmekle suçladı. Kendisine sorulan sorulara haliyle cevap veremeyen Formosus, duruşmanın sonunda suçlu ilan edildi ve papalığı geriye dönük olarak geçersiz ilan edildi. Ayrıca Papa Formosus'un cesedinin sağ 3 parmağı, o parmaklarıyla kutsama yaptığı gerekçesiyle kırıldı ve ceset sürüklenerek Tiber Nehri'ne atıldı. Salgın denildiğinde genelde üzücü durumlarla karşı karşıya kalındığını ve salgının insanları deyim yerindeyse kırıp geçirdiğini düşünürüz. Fakat bu kez durum çok farklı. 1962 yılında yaşanan gülme salgını insanları hastalıktan değil de gülmekten kırıp geçiriyordu. 30 Ocak 1962'de Tanganyika bölgesinde, yani günümüz Tanzanya'da, dünya tarihinde gerçekleşen en ilginç salgınlardan biri meydana geldi. Tanzanya'nın Kashasha köyünde öğrenciler, sömürge döneminin baskıcı eğitim sistemine tepki gösteriyordu. Psikolojik stres, kontrolsüz bir tepkiye dönüştü. Bir okulda 3 öğrenci aniden gülmeye başladı ve kısa sürede hızla yayıldı. İnsanlar saatlerce gülüp yerlere yığılıyordu. Okullar 6 ay boyunca kapatılmak zorunda kalındı. Tıp literatüründe Tanganyika gülme salgını olarak bilinen bu olay, tıbbi anlamda açıklanamayan, istemsiz ve kontrolsüz gülme nöbetlerine neden olan bir salgın olarak geçti. Bu gülme krizi salgını oldukça ilginç ve gizemli bir olay olarak kaydedildi. Salgının başlangıcı, bir şakanın neden olduğu, basit bir gülme kriziyle başlamış olsa da zamanla kontrolden çıkmış ve bulaşıcı hale gelerek tam 30.000 kişiyi etkilemişti. Özellikle gençler arasında yayılan bu salgın sırasında yaşanan semptomlar, gülme nöbetleriyle birlikte baygınlık, kızarıklık ve ağlama ataklarını içeriyordu. Bu semptomlar, normal bir gülme krizinden çok daha ciddi ve kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkıyordu. Uzmanlar, bu semptomların nedenini belirlemekte zorlanmışlar ve salgının bilimsel bir açıklamasını bulamamışlardır. Salgının kontrol altına alınması için karantina bölgeleri oluşturulmuş ve tedavi çalışmaları başlatılmıştı. Ancak salgının tam olarak nasıl yayıldığı ve neden bazı insanları etkilediği hala net değildir. Bu olay, tıp dünyasında nadir görülen ve tam olarak anlaşılamayan gizemli bir olay olarak kalmıştır. Bir çiçeğin bir evden daha değerli olduğu bir dünya hayal edin. 17. yüzyıl Hollanda'sında insanlar lale soğanları için servetler ödedi ve tarihin ilk ekonomik balonu oluştu. Ancak bu çılgınlık bir gecede son bulacaktı. Laleler 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğundan Avrupa'ya, özellikle Hollanda'ya getirildi. Renkli ve egzotik görünümleri sayesinde kısa sürede popüler oldular ve zenginlik ile prestijin sembolü haline geldiler. 1630'ların başında nadir bulunan lale soğanlarına olan talep arttı ve fiyatlar hızla yükseldi. Osmanlı'dan getirilen egzotik lale soğanları, nadir olduğu için spekülasyon aracına dönüştü. İnsanlar lale soğanlarına evlerini, tarlalarını rehin verdi. En pahalı lale soğanı olan Semper Augustus, 6.000 florine satılıyordu. Bu fiyat hemen hemen yetenekli bir zanaatkarın yıllık gelirinin 10 katına denkti. Bu dönemde lale soğanları borsalarda alınıp satılmaya başlandı ve gelecekteki hasatlar için sözleşmeler dahi yapıldı. Şubat 1637'de lale soğanlarına olan talep aniden düştü ve fiyatlar hızla çakıldı. Birçok yatırımcı büyük kayıplar yaşadı ve yapılan sözleşmelerin çoğu yerine getirilemedi. Bu çöküş, Hollanda ekonomisinde kısa süreli bir krize neden oldu. Dönemin ünlü ressamı Jan Bruegel, lale çılgınlığına kapılan insanları maymunlar olarak tasvir eden bir eser yaptı. Bu tablo, insanların açgözlülüğünü ve çılgınlığını eleştiren bir hiciv olarak kabul edilir. Lale balonu, spekülatif yatırımların tehlikelerini gösteren ilk örneklerden biri olarak tarihe geçti. Bu olay, günümüzde de finansal balonlar ve piyasa spekülasyonları konusunda dersler sunmaktadır. Tarih bazen sandığımızdan çok daha tuhaf olabiliyor, öyle değil mi? Peki bu olaylardan en absürt olanı sizce hangisi? Lütfen yorumlarda belirtin.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmadan önce abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın.